Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte fırın çalıştırmadan dünyanın en kolay pasta tarifini hazırlayacağız. Böyle kaşık kaşık yemeye doymayacağınız ve lezzetine hayran kalacağınız bir tarif olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Öncelikle pastamızın hamurunu yapmakla başlayalım. Burada 200 gram donuk margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı da şeker ilave ediyorum. Üzerine 2 su bardağı un ilave ediyorum. Unumu ilave ettikten sonra yan tarafta robotumdan pürüzsüz hale gelinceye kadar geçireceğim. Evet, robotumdan geçirdim pürüzsüz hale gelinceye kadar. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve unum biraz pembeleşinceye kadar kavuracağım bilginize. Evet, 15 dakika kavurdum. Gördüğünüz gibi istediğim kıvama geldi. Yani hafif pembeleşti. Hemen bunu da belirteyim. Unumuzun böyle topak topak olması sizi korkutmasın. Zaten bu şekilde olması lazım. Bir de unumuzu harlı ateşte değil de orta ateşte kavurmalıyız. Eğer harlı ateşte kavurursak unumuz birden yanacaktır ve bu defa da pastamızdan yanıksı yanıksı bir koku alırız. Bu vermiş olduğum püf noktasına dikkat ederseniz çok güzel sonuçlar alırsınız pastamızda. Şimdi ocağımın üzerinden alacağım. İstediğim kıvama geldim. Yani bu şekilde kavrulması yeterli. Hafif pembeleşince ocağımızın üzerinden alıyoruz. Hamurumu böyle başka bir kabımın içine aldım. Hem çabuk soğuması için hem de tavanın dibine gelen kısmının yanmaması için. Şimdi hemen böyle yan tarafa alacağım. Biz de pastacı kremamızı hazırlayalım. Pastacı kremam için 1 su bardağı şeker kullanıyorum. 2 tane yumurtamın sarısını kullanıyorum. 3 yemek kaşığı buğday nişastası kullanıyorum. Sizler mısır da kullanabilirsiniz. Benim tercihim buğday nişastası. 2 yemek kaşığı da un kullanıyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi sütümü ilave etmeden önce bir karıştıracağım. Tamam, yeterli. Şimdi sütümü ilave edeceğim. 1 litre de süt kullanıyorum. Pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Tamam, yeterli, pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayacağım. Pastacı kremam kıvam aldı. Hemen bu aşamada 1 yemek kaşığı margarin ilave ediyorum. Sizler tereyağı da ilave edebilirsiniz. 1 paket de vanilya ilave ediyorum. Şimdi karıştıracağım margarinimin erimesi için. Sonra bir 5 dakika daha pastacı kremamı pişirip ocağımın üzerinden alacağım. Pastacı kremam pişti. Ocağımın üzerinden aldım. Şimdi böyle ara ara karıştıracağım. Tamamen soğumasını sağlayacağım. Hemen bu aşamada bir püf noktası vermek istiyorum. Karıştırmayı unutursanız eğer üzeri kabuk bağlayacaktır. Kabuk bağlarsa da güzel bir pastacı kreması elde edemeyiz. Unutmadan sürekli ara ara karıştırın.
Pastacı kremam tamamen soğudu. Şimdi mikserimle yan tarafta pürüzsüz hale gelinceye kadar 3-5 dakika çırpacağım. Pürüzsüz hale gelinceye kadar mikserimden geçirdim. Hemen şöyle pastacı kremamın kıvamını göstereyim. Yani bakar mısınız, dondurma gibi top top bir pastacı kreması tarifi oldu. Bütün pastalarınızda, tatlılarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi diğer malzemelerimi getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir servis tabağımın içine kelepçeli kalıbımı ilave ettim. Şimdi hemen hamurumuzdan ilave edelim. Ve eşit olacak şekilde düzleyelim. Böyle açık hiçbir yer kalmasın. Tamamen hamurumuzla dolduralım. Tamam, yeterli. Şimdi bir kat pastacı kremamdan ilave ediyorum. Pastamız 3 kattan oluşacak. Böyle yüzeyden dağıtalım ki alttaki hamurumuz üste kalkmasın. Böyle eşit olacak şekilde de pastacı kremamızı düzleyelim. Bir tarafı fazla, bir tarafı az olmasın. Tamam, yeterli. Şimdi ikinci katımıza da hamurumdan ilave ediyorum. Hemen böyle hamurumuzun fazla yerlerini dağıtalım. Şimdi yine pastacı kremamdan ilave ediyorum. Yine böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. İkinci katımı da düzledim. Şimdi üçüncü katımızı hazırlayalım. Yine hamurumdan ilave ediyorum. Kalan pastacı kremamın hepsini de üçüncü katıma ilave ediyorum. Ve şimdi tekrardan aynısı gibi üçüncü katımıza da düzleyelim. Üçüncü katımı da düzledim. Şimdi kalan hamurumu da üçüncü katıma ilave edeceğim. Evet, pastamız hazır. Şimdi buzdolabımın alt kısmında 1 saat dinlendireceğim, bilginize. Pastam dinlendi. Hemen böyle kalıbımdan çıkarmak istiyorum. Şu şekilde kenarını birazcık bıçağımla gevşeteceğim.
Bakar mısınız? Kalıbımızdan da nasıl rahatlıkla çıktı. Şimdi pastamızı dilimleyelim. Bıçağımızı temizleyelim. İstediğiniz büyüklükte dilimlere ayırabilirsiniz. Ben bu büyüklükte yapmak istedim. Şöyle ortasını Antep fıstığı ile süsleyeceğim ben. Sizler süslemek zorunda değilsiniz. Ben görsel açısından daha güzel görünmesi için ilave ediyorum. Şimdi servis tabağımın içine alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Böyle bir dilim alıyorum. Şöyle yakından da göstereyim, bakar mısınız? Yani mükemmel ötesi bir pasta tarifi oldu kesinlikle. Böyle bir çatal alıp göstermek istiyorum. Yani bulut kadar hafif, çok güzel bir pasta tarifi oldu. Bu üzerindeki hazırlamış olduğumuz hamuru inanın ki bana baklava yufkasından bile daha çıtır. Kesinlikle bir kez yaptığınızda bağımlısı olacaksınız ve her zaman yapmak isteyeceğiniz bir pasta tarifi oldu. Beğenmediğim ve lezzetinden emin olmadığım hiçbir tarifimi de siz değerli takipçilerimle kesinlikle paylaşmıyorum. Bundan da emin olabilirsiniz. Yani kremasıyla, üstündeki kavurmuş olduğumuz hamuruyla dört dörtlük bir pasta tarifi oldu. Hemen böyle bir tadım yapmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Yani lezzetine bayıldım. Kesinlikle abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Bugüne kadar yapmış olduğum en güzel pasta tariflerimden de birisi bu oldu arkadaşlar. Kaçırmanızı tavsiye etmem. Kaydedin ve kaybetmeyin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz pasta tarifiniz olacak ve favori pasta tarifleriniz arasına girecek. Bundan da emin olabilirsiniz. Bugünkü tarifimi de beğenirsiniz ve umarım daha güzel sonuçları sizler alırsınız tarifimden. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına belirtirseniz elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve beni de çok mutlu edersiniz. Ve hala kanalıma da abone değilseniz, ilk defa bu tarifimde karşılaşıyorsak bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şimdiden bana destek veren güzel yüreğinize sağlık.